Adresimiz bugün yine Didim Efeler Mahallesi, Aydın ili Didim ilçesi Efeler Mahallesi'ndeyiz. Arkadaşlar daha önce bu evleri tanıtmıştım. 17 tane villadan son 4 tane kaldı. Fiyatlar nedir? 16.500.000 TL fiyatı, hemen söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. 16.500.000 TL. Kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Güzel memleketin güzel insanları, Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Memleketin insanları daha güzeldir. Sizlere de selam. Evimizi yavaş yavaş okumaya çalışacağız. 17 taneden son 4 tane kaldı dedik. Her biri tek başına müstakil. Her biri 4+1. İşçilik, ekstralar, Didim standartlarından biraz daha farklıdır. Onlar da evin içine girince size arz etmeye çalışacağım. Havuzumuz burada arkadaşlar. Mutfaktan çıkınca bu teras var. Salondan çıkınca ikisinin ortak kullanım bir alanı var. Bu taraf salon, bu taraf mutfak, kısmen ayrı mutfak gibi. Güneş kırıcılar var. Bu ledler de biraz göze hoş gelir. Sonra havuzumuz burada. 4+1 eşyalıdır. Bir parantez daha açayım hata yapmadan. Hata yapmak bize mahsus, hepimiz hata yaparız ama bilerek yapmayın. Bu ev aslında satıldı. Bu ev aslında satıldı. Bu ev satlık değil. Ancak 4 tane kaldı ya, 4 tane ev kaldı. Onlar da birebir bunun aynısı. Bunun içinde eşya olduğu için biraz daha öngörünüz pozitif olur. Biraz daha şık olur diye gösteriyoruz. Diğer evlerin boş hali 16.500.000 TL ve havuzu bir okuyalım. Ona da açıklık getirelim, bir yanılmayalım. Arkadaşlar havuz böyle taşıma sistemi, bakın bazı plastikler vesaire koyarlar ya. Bu komple mermer, bu da mermerciler, işte havuzcular yeni bir buluş gibiymiş. Bu daha kullanışlı. Havuz da bir aile için yeterlidir. Şezlonglar da buraya konulmuş. Mahremiyet anlamında da kullanışlı bir evdir. Yani havuzda kimse sizi görmüyor. Denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Ekstraları çoktur, boldur. 17 taneden bir daha söyleyeyim. Ne kaldı? 17 taneden ne kaldı? 4 tane kaldı arkadaşlar. 4 tane kaldı. Duvarlar yüksek. Burada bir de kanalizasyon var. Aslında bundan sonra da yok. Nasıl olduysa bizimkiler buraya kanalizasyon yapmışlar arkadaşlar. Kanalizasyon var. Altyapı, üst yapı var. Duvarlar yüksek. Havuz buranın diğer tarafında kaldı. Aralarda bitkiler böyle kamufle etmiş havuzu. Onu da beyan ettik. Bakın yükseklik ne kadar? Benim boyum 1,78. Bakın bu 2 metreden fazladır bu havuz. Korunaklı, yani bahçe duvarı korunaklı. Evin bir girişi var burada. Bu girişimiz burada arkadaşlar. Bakın kapıyı bir kapatayım. Ses çıkarma lütfen, yağlı mağlıysan. Evet, bakın kapımız burada. Biz az önce böyle açtık ve girdik. Merhaba ev. Yerden ısıtmalıdır. Full akıllıdır. Doğramalar Linea Rosso'dur. Efendime söyleyeyim, Linea Rosso doğramalar. Bakın bu adreslerde böyle korunaklı, mahremiyet anlamında sizi gizleyecek, kamufle edecek bir ev bulamayız. Bakın 1,78 yine bakın. Komşu nerede? Komşuyu görmüyorum. Komşuyu görmüyorum. Bakın. Komşu merhaba. Komşu merhaba. Komşu beni görmüyor. Ve arkadaşlar bu alanlarda gösterdik. Biz bakın bu tarafta komşuyla bir daha işimiz yok. Bak duvar yaparlar böyle. Şimdi buradan bu daha da büyüyecek. Tabii bakım ister. Bu bir site değildir. Bu her biri tek başına müstakildir. Ancak bana göre insanlar bir araya gelip bir danışma olması daha iyidir. Çünkü biz insanız, danışma yapmamız güzel. Merkezi klima sistemi var arkadaşlar. Burada merkezi klima sisteminde kasıt nedir? Bu merkezi klimalar üniteleri bir yerde toplanıyor. Yani bir tane orada, biri orada, biri burada olmuyor. Bunu da arz ettik. Şimdi palmiye ağaçları büyüyünce çok şık olacak. Ve bir daha dolaştık. Şimdi çelik kapıya doğru evimize gireceğiz. Kedi de evin içine girmiş. Kedi komşunun kedisidir. Öyle de tatlı ki merak etmeyin. Biz kedimizi içeride bırakmayacağız. Siz diyeceksiniz bunlar çıkınca kedi içeride kaldı. Kamera var. Ev zaten full akıllı bir evdir. Kamera var, alarm var. Bu neyin nesi? Bu telekom içindir. Yani 16,5 milyona ev satıyorlar, bir yerde bir şey bulup hemen yüzümüze vurmayın. O telekom için. Yani Türk Telekom çekecek ya. Vallahi dizimde sıvı kaybı var. Dizimi bükemiyorum. Kelle paça da artık fayda etmiyor. Kelle paçayı da yiyince ne oluyor? Ya tansiyon bilmem ne, kolesterol yükseliyormuş. Arkadaş dizi işte böyledir. Dünya kimse kalmıyor. Ben parmağımın kanamadığı, çalışmadığım yer kalmadı. Yok. Sen şöylesin ya, insanlar birbirini sevsin. Dünya malı boş. Vallahi boş. Merhaba ev. İyi günler ev. Yerden ısıtmadır. Çelik kapı kalitelidir. Pişik gitti. Ve gel babacığım sağa sola tostlamadan gel.
Ve kapıyı kapattık. Bakın bazı kapılar var. Gidiyorsun çelik kapıcı diyor abi bu mu olsun, bu mu olsun, bu mu olsun. Bu pahalı kapılardan. Gerçekten kapı lütfen kapan, pahalı dedik bizi rezil etme. Ve kapıyı kapattık. Direkt salona mutfağa girilmiyor. Vestiyerimiz burada arkadaşlar. Vestiyer bu kapıdan başladık bakın. Kaliteyi anlatıyorum. Vestiyerimiz bu. 120-60 ebatlarında granitler var. Ve burada bir ayak yolu var. Bakın bir ayak yolu var. Kapının hemen arkasında. Kapının hemen arkasında. Kapılar lake kapıdır. Kaliteli kapılardır. Tekrar geri git. Oradan çıktıktan sonra. Evet buradan da kim geldi? Ayşe abla. Merhaba hoş geldin. Şimdi evin beyni burada. Burada da bir depo var. Yavaş yavaş göstereceğiz. Bak mini bir depo var. Ondan sonra kaçak akım rolesi bilmem. Nasıl açılıyor? Valla bu ne zor bir şeymiş. Burada da bir şeyler var. Şartel marteller var. Bakın oda derecelendirme yaparsınız. Bu salonun derecesini yükseltirsiniz. Bilmem ne yaparsınız. Ve salonumuz bu. Salon kullanışlı. Cam bu lamba bir tane yanıyordu bu ledler. Bu ledler de ne kadar sistem gelişirse o kadar da dert artıyor. Bak oraya yanıyor, buraya yanmıyor. Önceki çekimlerimizde yanıyordu. Zor değil. Elektrikçi bir müdahale eder, orada yanar. Yani yerinde baksanız bu salon büyüktür. Ancak ben de bu bir tane alet var. Nedir onun ismi? Poşket. O gerçekten iyi çıkarmıyor. Yani evin hakkını yiyoruz aslında. Bu oturma grubu. Karşıda televizyon var. Kafasında klima var. Burası da yemek masası. Tekrar diyorum. Aynı kelimeleri tekrarlayıp duruyorsun diyen insanlar için insanlar kaçırıyor olabilir. Burada 17 taneden 4 tane kaldı. Birebir bu ev satılık değil. Yandaki ev, onun yanındaki ev satılıktır. Bunun içinde eşya olduğu için böyle süslü müslü olduğu için çekiyoruz. Merdiven rahattır. Bakın bir sağlık burada var, bir yukarıda var. Anneler, teyzeler merdivende yorulmadan çıkarsınız. Mutfak, ben 35 milyonluk evlerde tanıttım. Kimi demiş ki, gerçi şimdi bir tane tanıttım 35, o mutfağı güzel. Daha önce 35 milyonluk bir ev tanıtmıştım. Biri demişti ki o satıldı. Demiş ki bu paraya böyle mutfak olur mu? Valla doğru diyor. O yüzden bakın bu mutfak çok güzel. Bakın kullanışlı bir mutfak. Burada tereklerimiz var. Terek. Efendime söyleyeyim. Burada ne vardı Can? Allah bu bulaşık makinesi. Bulaşık kapağı da üstünde. Yıkama yeri. Bu çekmeceler baya büyük. Lakedir hepsi. Bu ankastra seti arkadaşlar. Ankastra. Bu çimson tezgah. Alınlara da yapmışlar. Burada da ledler var. Tost makinesi. Mikrodalga. Şişman buzdolabı. Süs sebiri de burada. Bu katı bitirdik. Bu kattan bakın. Can Bey seni yoruyorum. Bu tam oradan da. Dilerseniz mutfaktan çıkarsınız bu alana. Dilerseniz salondan çıkar. Tam bir kamerya alanı mı? Dünyanın en büyük müziklerinden, flütlerinden, bilmem orkestracılarından, ne diyor orkestracılarından, piyanist şantörlerinden daha iyi, kulağa hoş gelen bir su sesi var orada. O su sesini yanı başında bir kamera alanı gibi bir alan var. Ve şimdi böyle rampalı bir yoldan çıkarcasına, efendime söyleyeyim, bir merdivenden çıktık, zemin üstü 1. kattayız. Can Bave Müdür. Bakın bu da süslü. Aslında bunlar çok şey değildi ama böyle İngilizlerin evine ben de bazen gidince adamların evi ufacık bir süslemişler ki çok keyif alıyor. Bakın bu da değişik bir his veriyor. Burada da çift buğulu bir cam koymuşlar. Aydınlık olsun diye. Sonra merdiven kovasını da bir gösterelim. Heybetli. Yani dışarıda insan birine kızar ya dolmuşçu korna çalar. Efendime söyleyeyim biri başka bir şey yapar. İnsan canı sıkılır. İnsan evine gelince oh şükür diyebileceği bir yer. Allah herkese güzel evler versin. Evet güzel evler, sağlıklı evlatlar, iyi komşular versin. Burası da böyle. Ve şimdi ve muhterem arkadaşlar şimdi de buraya geldik. Banyomuz burada. Bakın bir gardırop yeri var ki gardırop da burada. Yatak da böyle devam ediyor. Yerdeki döşemeler yani kimi yapar böyle muşamba gibi ama bunlar daha etli, kalın parkelerdir. Onlar adı laminat mı parke ise neyse işte o tahtalar. Ve yatak başlarına tekrar giydirmeler yapılmış. Komple asma tavan var arkadaşlar burada. Burada da işte insan bir bakım yapar, bir şey yapar. Burası da böyle. Muhterem, ey muhterem. Banyoyu mu göstereceksin Can Bey?
Klozet kapalı. Evet. Klozet açık olsa ben video çekince sanki yanlış bir şey yapmışım gibi sıkılırım. Ve muhterem arkadaşlar, geldik. Nereye geldik? İkinci odaya. Oda metrekareleri geniş. Bana sorarsanız kim karpuz satarsa iyi der. Kim üzüm satar, kim gömlek satarsa, kim kravat satarsa, kim ev satarsa, araba satarsa herkes der ki bundan iyisi yok. Ama bana göre yerinde bakın, ama bu standartlarda bu rakamlara bölgenin, bakın mübalağa yapmıyorum, en iyi evi ve ben tanıttıktan sonra da bu ev satılacak biliyorum. Ve ikinci odadan çıkalım. Çünkü benim tanıtımım, beni takip eden çok değerli insanlar var. Ankara'da, İstanbul'da, efendim memleketin dört tarafında bizi bağrına basan, kendi çocuğu olarak gören, kendi amcası, ezesi, yeğeni, teyzesinin oğlu olarak gören, bizi seven, şefkatli Anadolu insanları var. Onlar da bize inanıyor. Biz tanıtınca bilgi sahibi oluyor. Kimi bize geliyor, kimi de gelmiyor. Biz hakkımızı size helal ediyoruz. Tanıtırsam da bende almıyorsanız ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bende kimse almak zorunda değildir. Bu da gömme bir dolap arkadaşlar. O da geniştir. O yüzden bu bizim akrabamız zaten. Anladınız mı? Rızkı Allah verirse siz ıhta deseniz, vıhta deseniz, kendinizi atsanız da rızık olur. Bize gelir, gelinen gelir. O yüzden ben bu ev güzeldir diyorum. Şimdi burada da bir banyo var. Can, bana doğru bir gel sana zahmet. Çünkü biz bazen tanıtıyoruz ya. Biri diyor ki ya banyo nerede? Bak buraya temizlik ürünleri güzel yapmışlar bu granitler. Vitritiye, bu ankastra derler. Bu yerin altı, granitin altına girince, granitlerin altına girince ankastra oluyormuş. Can burada bir ekstra daha var ya. Bu abi ne kadar ya ama. Bu da arkadaşlar bazen klozeti süpürgeyle süpürüyorsun ya. Bu da demek ki tazikli su tutmak için. Bakın bu Almancılar geliyor. Almancılar geliyor ya, böyle hortumlu bahçelerini hızlı tutarlar ya, o da onlardan. Burası da çamaşır makinesi. Ve can bu ayna. Ayna yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Şimdi bu katta 3 oda gösterdik. Yine eğimli bir yoldan çıkıyoruz. Yine böyle, bunlar ne süslemiş şu tablolar mablolar. Yine eğimli bir yoldan çıkıyoruz. En üste çıkıyoruz. Kanalıma da abone olursanız iyi olur. Dedik mi demedik mi? Lütfen olun. Ya lütfen olun. Ne olacak yani? İyilik yapmak iyiliktir. Bazen ben bakıyorum, birileri beni Instagram'da falan takip ediyor. Bakıyorum. Kim ben bakayım profiline, iyilik iyiliktir yazıyor. Allah sizden razı olsun. Ve sevgili Can, bana doğru gel hele. Hele kardeş boş mu sen? Dolu mu sen, boş mu sen? Hele dadaş boş mu sen? Dolu mu sen, boş mu sen? Ayakların yan basır. Yoksa sen içmiş mi sen? Sarhoş. Ser yani kafadır. Hoş yani kafa hoş. Farsçadır. Evet. Bizde neler bir oku ilk emir. Ve arkadaşlar burası da evin inziva yeri. Evin en kral odası. Üstlerde sandviç paneldir. Bu çatılarda bak sıcakta durulmuyor ama burada o sorun yok. Her gördüğün ofliyi hocam sanıyorsun diyor ya. Her gördüğün ofa da selam. Ofa da selam. Ondan sonra her gördüğün ofliyi hocam sanıyorsun. Bu İsmail Türüt söylüyor ya. Ne güzel söylüyor adam. O da yaşlandı. İsmail abi söylüyordu. O yüzden her gördüğün çatılı evi de şey yapma yani. Çok güzel deme. Üstler sıcaktan bunalır insan. Saunaya girmiş gibi. Burada o sorun yok. Bu evi tanıttık. İlginiz, alakanız var ise bu sizden bizden bir şekilde orta bir yol bulunur. Bir şekilde olur. Kader gayrete aşıktır. Gayret ettiniz mi Allah'tan müyesser eder. Ve burada bitti. Burada bir depo var, orada bir depo var. Lambaları yakmadım. Valla depo var da yanmıyor. Şimdi bazen oluşu olmayışından iyidir. Hadi çıkalım. Aşağı iniyoruz. Muhterem arkadaşlar, yani ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diyor ya. Ama mesela adamın biri yazmış bana. Adamın biri derken size selam. Neticede yürekli bir insansın. Ben kirada oturuyorum diyor. Ben kirada oturuyorum diyor. Evet. Ondan sonra bu evi kim alacaksa, benim alacak param yok. Ama kim alıyorsa Allah hayırlı, uğurlu etsin demiş adam. Hay ben sana
senin o parmaklarını harflere, klavyeye dokunan parmaklarına kurban olayım. Senin o diline, işte böyle iyi bakmak lazım. Yani iyi, ben böyle vaaz vermiyorum. Ya kimi de muhalefet bu koltuğu veriyorsun, ya bunu veriyorsun. Bizde beşerce adam diyor ki ben bunu havuza mı atayım ya? Ya yapma. Arkadaşlar bu ev, adam kiminin ayağı yok, kiminin ayakkabısı yok. O yüzden biz de terliyoruz, merliyoruz. Bugün biri geldi bana dedi ki bir arkadaş video çekmiş. Demiş ya biz tanıtıyoruz, arkamızda kim çeviriyorsa çevirsin. Hiç umurumda değil. Rızkımı Allah verir. Benim rızkımı veren hudadır. Kula minnet eylemem. Can çok konuşunca sen de gittin Can. Valla kusura bakma babamı, çavemi, kekimi. Arkadaş Can bile dayanmadı. Kimse bana dayanmıyor. Eskiden reşberler var ya, ben Kağna arabasını gördüm. Kullandım da, siz kullananlar var ya. Bizim bir tane ikizimiz vardı. İsmi Nişan Can. O Nişan tembeldi. Ama güçlüydü. Nişan'ın böyle güç dengesi var ya, Erzurum'a selam oltu taşı. Böyle tam dengeyi, Nişan güçlüydü ama tembeldi. Oraya getiriyorduk. Diğer yükü zayıftı ya. Nişan yükü çekiyordu. Şimdi sen kaç tane Furkan, Ronay, sen bana dayanamıyorsunuz. Ben hep çok çalışıyorum. Düşmeyin. Ve arkadaşlar işte tanıttık, ettik. Ali abi sana selam. Ondan değerli toprağım. Lütfü abi sana da selam. Beni takip eden, etmeyen, denk gelen herkese selam, saygılar, hürmetler. 16.500.000'lük evden. Hoşça kalın.